Pandemi döneminde Tanrı ailem ve beni bereketleyerek ben aracılığıyla kardeşimin inancımızı öğrenmesini sağlayarak yanımdaydı sürekli ve sabretmeyi öğrendim pandemi sayesinde. Kardeşlerimin ve topluluğun değerini daha iyi anladım. Bu pandemi döneminde aslında şöyle oldu. Yani pek çok hepimiz kendi iç dünyamıza döndük. Aslında biraz daha çok kendimizi tanıdık diye düşünüyorum. Kendimizle zaman geçirdik. Ve bu sağlık sorunu sayesinde diyeyim, bir şekilde insanlar Tanrı'ya daha çok yaklaştı. Çünkü herkesin şifaya ihtiyacı var. O zaman Tanrı'yla ilgili nasıl etkiledi beni? Biraz daha yakınlaştırdı diyebilirim. Evet, pandemi döneminde Tanrı yaşamımda iyi bir şekilde çalıştı. Tanrı her zaman yaşamımızda çalışır. Birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunu öğretti aslında bize bu pandemi döneminde. Bu şekilde. O zaman birinci sorunun ikinci kısmıyla cevaplayayım. Pandemi olmasaydı öğrenemezdim diyeceğim tek şey, birlik içerisinde yaşamanın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu öğrenemezdim. Çünkü bu süreç bizi fiziksel olarak ayırdı maalesef. Bu süreçte de birlik olmanın ne kadar değerli olduğunu öğrenmiş oldum. Pandemi döneminde insanların birbirine sarılmasını, birbirine sevgi göstermesi değerini daha iyi anladığımı düşünüyorum. Ve dönem dönem tabii ki bütün insanlar gibi benim de kaygılarım oldu. Yani kaygılandım hem sevdiğim insanlar için, yakınlarım için. Ancak Tanrı sözünde dediği gibi kaygılanmayın, bütün dileklerinizi bana bırakın ayetini hep düşündüm ve çok dua ettim bu konuda. Pandemi sürecinde olmasa öğrenmesem dediğim şey muhtemelen kendi kendime yetmek olurdu. Çünkü o kadar çok alanlar, mekanlar, insanlar kapandı, böyle yan yana gelemiyoruz, görüşemiyoruz. Mecburen bir şeyleri kendimiz öğrenmemiz gerekti. Eksikliklerimizi tamamlamamız gerekti. Yani bu da bana kattı, olumlu şeyler olduğunu düşünüyorum. Yanıtlamam gerekirse, yani pandemiden önce Tanrı hayatımda nasıl yer edindiyse, aynı şekilde pandemi sürecinde de ve bu süreçlerden sonraki gelebilecek her türlü sorunlarda da aynı şekilde yer alacağı için etkin bir şekilde çalıştı. Oldu. Aslında Tanrı bayağı bir çalıştı hayatımda. Çünkü çoğu şeyin değerini anladım. Ve arkadaşlarla zaman geçirme en kolay olsun. Yani kilisedeki gençlerle vakit geçirmeyi bile değerini anladık. Yani öyle. Pandemi sürecinde yasaklardan ötürü evde geçirdim daha çok zamanımı. Ve evde geçirdiğim için Tanrı'yla daha çok konuşma imkanım oldu. Eskiden ben evde zaman geçirmeyi çok sevmiyordum. Ama bu yasaklarla birlikte aslında evde ne kadar güzel zaman geçirebileceğimi Tanrı bana bu şekilde çalıştığını düşünüyorum yani. Pandemi döneminde Tanrı hayatımda nasıl çalıştı? Her zamanki gibi diyebilirim. Tanrı herhangi bir döneme özgü olarak çalışmadı. Her zamanki gibi çalıştı. Tam tersi, acaba ben pandemi dönemini fırsat bilip her zamanki gibi olması gerektiği gibi bir Hristiyan oldum mu diye düşündüm. Tabii ki pandemi döneminde eğer olmasaydı belki de anlayamayacağım dediğim şey, hayatımızın her an Tanrı'nın ellerinde olduğu ve her an onu düşünmemiz gerektiğini fark ettim.